Selamlar arkadaşlar. Nagaland, Dimapur'dayım ben. En son sizi Shillong'da bırakmıştık. Meghalaya bölgesinin başkenti. Shillong'dan sonra ben Guwahati'ye geldim. Guwahati, Assam bölgesinin başkentiydi. Fakat büyük bir şehirdi. Yani kendim biraz gezdim ama gösterecek ve ziyaret edecek ilginç bir nokta bulamadım. Büyük bir şehir sadece, onu söyleyebilirim. Yani ilgimi çeken bir şey de göremedim. Yani herhalde Hindistan ziyaretimde böyle en sevmediğim şehir diyebilirim. Hiçbir şey yoktu yani. Büyük bir şehirdi sadece, onu söyleyebilirim. Neyse, velhasıl kelam bu sabah Guwahati'den yola çıkıp Dimapur'a geldim. Burası da Nagaland'de bulunan, Nagaland eyaletinde bulunan bir bölge, bir şehir. Burası Nagaland bölgesinin en ticari şehri diyebilirim. Yani başkent farklı bir yer, Kohima. Oraya buradan sonra gideceğiz. Şey gibi düşünün, işte İstanbul, Ankara gibi düşünün. İstanbul nasıl ticaretin döndüğü büyük olan şehirse Dimapur, Kohima ilişkisi de o şekilde diyebiliriz. Şu anda bir pazar bölgesine geldim. Burada işte gördüğünüz gibi bambudan oluşan bir pazar var. Burada ikinci el kıyafetler satıyorlar. Biliyorsunuz farklı kültürleri ziyaret ettiğimde genel olarak pazar yerlerini ziyaret etmeye çalışıyorum ki kültürü daha yakından iyi bir şekilde görebilelim. Yaşayış nasıl, insanlar nasıl, neler yapıyorlar, neler yiyip içiyorlar, bunlara yakından bakabilelim. Burası şu ana kadar Hindistan'da gördüğüm en ilginç yer, onu söyleyebilirim. Az önce ben videoyu açmadan önce birkaç yeri ziyaret ettim pazarda. Buna istinaden söylüyorum onu, birazdan görecekleriniz yani. Hindistan'da daha önceden ya görmediğiniz diyebilirim. Daha önce buraya sadece herhalde bildiğim kadarıyla Oğuzhan gelmişti, yırtık pantolon. Onun dışında geleni hatırlamıyorum. Yani burada hakikaten görecekleriniz bayağı size şoka uğratacak. Neyse, şimdi pazar bölgesine gireceğim. Orayı göreceğiz, gezeceğiz. Dimapur şehir merkezi bu şekilde. Şu anda cumartesi günü. Naga halkından bahsedecek olursak burada konuşulan farklı bir dil var. Nagamis diyorlar bu dile. Aynı şekilde burada yaşayan 17 tane farklı kabile bulunuyor. Buradaki insanlara kelle avcısı diyorlar. Lakapları bu yani. İşte eski kabile kültüründe, kabileler arasındaki savaşlarda insanlar cesaretini vesairesini kanıtlamak için rakiplerinin işte kellesini alıyorlarmış. Daha sonra bu kelleyi alanlara da özel dövmeler yaptırılıyormuş. Neyse, onu sonraki videolarda o bölgeleri ziyaret ettiğimde detaylı değineceğim zaten. Şu anda bakın, lokal pazarın, lokal marketin bulunduğu yerdeyim. Satılan hayvanlara dikkat ederseniz farklı hayvanlar olduğunu görebilirsiniz. Mesela şu önümde beyaz fareler bulunuyor. Hindistan'ın batı yakasında biliyorsunuz bir kenar bölgesinde Karnimata Tapınağı'nı ziyaret etmiştim. Orada mesela beyaz fare arıyorlardı. Aradıkları beyaz fareler buradaymış arkadaşlar. Burada farklı hayvanlar var gördüğünüz gibi. Ne gibi hayvanlar? Köpek. Fakat bu köpekler farklı şekilde çuvala konulmuş. Bekliyor. Ağızları bazılarının kapalı. Neden böyle olduğunu tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Doğru bildiniz. Burada bu hayvanlar bir besin maddesi olarak tüketiliyor. Bunun nedenlerinden bir tanesi, şimdi kesilmiş etini de göstereceğim hatta size. Bunun nedenlerinden bir tanesi arkadaşlar, zamanında protein kaynaklarının bu bölgede kısıtlı olmasından kaynaklı. Burada etini görebilirsiniz. Leğende satılıyor bakın. Etini görebilirsiniz satılan. Protein kaynaklarının kısıtlı olmasından kaynaklı. Bu insanlar genel olarak dağlık alanlarda yaşıyorlar. Bunu söyleyebiliriz. Dağlık alanlarda da tarım, hayvancılık yapılamıyor. Tarım, hayvancılık yapamadığından dolayı da sadece evcil hayvan olarak köpeğe sahipler. Aynı zamanda bu hayvanı besin olarak da tüketiyorlarmış. Bu gelenek günümüzde de yani azalsa da devam ediyor. Bazı kabileler bunu hala kültürün bir parçası olarak gördükleri için özel günlerde vesairelerde tüketiyorlar. Fareyi anlayamadım ama fare yenme amaçlı mı yoksa farklı bir amacı var mı? Onu çok çözemedim. Fakat köpeğin az önce etinde gördüğünüz gibi besin amacıyla tüketildiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda kurbağa var. Burada da aynı şekilde eti satılıyor. Yani bugüne kadar benim hakikaten genel olarak tüm seyahat süren boyunca gördüğüm en ilginç pazarlardan bir tanesindeyiz şu anda. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çok farklı şeyler var bu pazarda. O yüzden ben de açıkçası şaşkınım. Burada aynı zamanda farklı şeyler de tüketiliyor. Daha önce mesela Hindistan'da çok fazla görmediğim şeyler de var burada. İşte fasulye cinsinde
olan şeyler. Burada farklı bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. What is that? 200. But what is that? Seed? Seed of Jaklakasi. İnce. Ne olduğunu anlayamadım da bizim çekirdeğe benziyor, anlamadım. Fasulyeyi ben daha önceden böyle Hindistan'da çok tüketildiğini görmedim açıkçası. Burada ilk defa böyle fasulyeyi gördüğümü söyleyebilirim bu bölgede. Şurada bakın hareket eden bir şeyler var. Larvalar. Aynı zamanda burada larvalar da tüketiliyor. Birazdan daha fazlasını görebileceğiz. Şurada kurbağalar var. Kurbağaları görebilirsiniz. Bağlanmışlar. Şurada yine çok farklı görebileceğimiz salyangozlar bulunuyor. Salyangozları da burada görebilirsiniz. How much? 50 kg. Kg or cup? 50 rupees. Ha, bir kabı 50 rupee'ymiş. 50. This one? 300. 300? One package. Ah, okay. Like that 300. Bu kadarı 300'müş. O da 200'e verirsin. Okay. 200. Okay. This? Burada da ufak kurbağalar. Exo. 100. Exo. 100 rupees. This? I thought that 500. 500. This small one? 300. 300. Okay. Burada arkadaşlar 500 veya işte 200'e 300'e falan verdiklerini söylüyorlar. Şurada da larvaları görebilirsiniz. Larva da tüketiliyor. Bu böcek olayları biraz yine protein amaçlı dediğim gibi. İnsanlar bu bölgede proteine erişimleri kısıtlı olduğu için zamanında bu tür besinler tüketiyorlarmış. Tabii zamanla tüketilen bu şeyler biliyorsunuz kültüre dönüşüyor bir yerden sonra. Modern çağda artık proteine birçok şekilde ulaşım var. Şu anda büyük bir şehirdeyiz. Burada her türlü et çeşidini bulabiliyorsunuz. En yaygın olanı domuz diyebilirim. Fakat işte kültürle gelen şeyler olduğu için insanlar kültürler arasındaki bağ kaybetmemek için günümüzde hala bazı kabile toplulukları bunları tüketiyorlarmış. Şurada da var yine aynı şekilde sülükler, kurbağalar vesaireler. Farklı farklı şeyleri görebilirsiniz. Yani dediğim gibi hakikaten burası benim şu ana kadar gördüğüm en ilginç pazarlardan bir tanesi. Belki de dünya üzerindeki en ilginç pazar yerlerinden bir tanesi olarak öne çıkıyor. Bu bölgede yaşayan insanların birçoğu Hristiyan, kiliseleri vesaire var. Bunun dışında insanların giyimine dikkat ederseniz eğer en son Shillong'da göstermiştim size. Orada daha farklıydı. Burada mesela daha çok pazarda gördüğünüz kadınlar işte kadın çalışan var. Buranın yerli halkı, Naga insanları daha çok kadın çalışanlar. Diğerleri işte erkek olanların birçoğu farklı dine mensup olan insanlar. Bunu söyleyebiliriz. Açık bir toplum olduğunu söyleyebilirim. Yani kafa olarak açık bir toplum olduklarını söyleyebilirim. Şu ana kadar izlenimim. Ben şu anda burada Couchsurfing evinde kalıyorum. Daha doğrusu bir hostelde kalıyorum. Fakat Couchsurfing üzerinden iletişime geçtim. Belki hani izin verirlerse onlarla tanıştırırım sizleri. Naga topluluğuna ait insanlar yine. Onlarla gitmeden önce işte güzel bir sohbet yaptık. Kültüre dair bir şeyler öğrendim. O öğrendiğim şeyleri de sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Aynı zamanda gözlemlerimi de paylaşmaya çalışıyorum. Burada yine fareler var. Görebildiğiniz üzere. Hi. YouTuber. What's your channel name? Bahadır. Bahadir. Bahadır Tortop. But if you don't want to watch my video, if you wanna only subscribe, don't subscribe. No, I will. Okay, Because if you watch, sorry now, my- okay. Yeah, I'm sorry. So you are Naga, I'm Naga. I'm Okay. Simi Naga. Siminaga. I can write you. Okay. And where you from, bro? Turkey. Turkey. Yes. You're alone or what? Yeah, I am alone, but I have friends here. This is my channel. You can watch and subscribe Okay, I will if watch you're later. interested. Okay, brother. Thank you. Why selling rat here? For Rat. eating? Yeah, for eating. Okay. This is It's a medicine. medicine. Yeah. Main reason for medicine. Because children used to get cough, no? Pneumonia. Ah, okay. No? It's- It's good for pneumonia. Pneumonia. It's good for pneumonia. People using for medicine mostly. No, we'll make that soup.
Soup, okay. Red soup. Red soup, yeah. So people mostly do that at home or they are selling at restaurant? At home only. At home only. Just like we used to make our dish. Okay, okay. Oh, dogs also Dog also, man, dog is banned, I think, these days. these days. There will be somewhere, I think somewhere there will be. Yeah, I saw. They cook only at home, mostly. Yeah, at home. Bee. And frogs. Beef. Beef. This And smoked beef. Yeah, smoked beef. And this is snail. Snail, okay. So this also good for health. It's also good for, not health, yeah, it will be good also Okay. for health also. Bro, I have to go. Okay, thank you brother. Neyse en azından yerel birinden bilgi almış olduk bu sayede. Fareyi daha çok işte şey amaçlı yiyorlarmış. Sağlık amaçlı. Ya tabii bunların çıkış amacı her zaman böyle oluyor arkadaşlar da hani ne kadar doğru, ne kadar değil. Şimdi biliyorum bunu izleyenlere çok garip gelecektir. Ve bizim kültürümüzde veya modern batı kültüründe bunlar çok tabu olarak görüldüğü için bakış açısı çok farklı tabii bizde. Ben de açıkçası savunmuyorum veya eleştirmiyorum. Sadece bu bölgedeyim. Bu bölgeyi geziyoruz şu anda. Burada böyle bir kültür var. Sizinle bunu paylaşıyorum. Bunu söyleyebilirim. Aynı şekilde burada da köpekler var. Yani bana bunu arkadaşım söylemişti daha önce açıkçası. Arkadaşım söylediğinde işte şey oldum. İnanamadım aslında. Yani Hindistan öyle bir yer ki arkadaşlar. Hindistan'da her şey mümkün gerçekten. Yani 3-4 saatte böyle veya aynı bölgede kültür bambaşka bir hale gelebiliyor. Dil değişiyor. Aynı bölgede işte çok farklı inançlar olabiliyor falan. Bunun gibi çok farklı şeyler görüp gözlemleyebiliyoruz. O yüzden buradaki bu çeşitliliği seviyorum açıkçası. Bunu söyleyebilirim. Ama aynı zamanda gariplikler de yok değil. Pazar yeri gördüğünüz gibi çok büyük değil. Burası çarşamba pazarı olarak geçiyor. Daha çok işte çarşamba günleri aktif oluyormuş. Muhtemelen herhalde daha az tezgah olmasının nedenlerinden bir tanesi de bu diye tahmin ediyorum. Fakat şu anda cumartesi günündeyiz. Çarşamba gününe kadar bekleyemeyeceğim için bu videoyu şu anda çekiyorum. Onu söyleyebilirim. Bunun dışında işte gördüğünüz gibi sebze çeşitleri de var. Bolca. Şu ne mesela, bunu anlamadım. Herhalde sarımsak suyu veya turşu tarzında bir şey diye tahmin ediyorum. What is that? Garlic? What is that? Tila batur. Dina. Dina. Okay. Anlamadım ne olduğunu ama thank you. Ne olduğunu anlamadım ama burada da arkadaşlar tütsülenmiş domuz eti bulabilirsiniz. Genelde zaten Kuzeydoğu Hindistan bölgesinde Hristiyan topluluklar çok fazla tüketiyor. Burada restoranlarda falan da en çok tüketilen etlerden bir tanesi domuz eti. Her yerde bulabiliyorsunuz yani. O yüzden eğer bu tür şeyleri tüketmiyorsanız restoranlarda yemek söylerken de dikkat etmenizde fayda var. Aynı yerlerden gezip duruyorum. O yüzden farklı bir yere gidelim. Aynı şeyleri göstermeyeyim size de farklı bir şey de yok yani. Hani gösterebileceğim tüm şeyleri gösterdim açıkçası aşağı yukarı. Bana en ilginç gelen şeyler zaten hayvan bölgesi oldu. Muhtemelen size de aynı olmuştur diye tahmin ediyorum. Böyle bir süre Nagaland bölgesinde seyahat edeceğim. Burada görmek istediğim, ziyaret etmek istediğim bazı bölgeler bulunuyor. İşte bu kelle avcılarının bulunduğu köyler falan var veya asıl şeyleri görebileceğimiz böyle yerel kabilelere veya daha çok böyle köy yaşamını, kırsal yaşamı görebileceğimiz yerleri ziyaret etmek istiyorum. Nagaland bölgesine daha önceden özel izinle gelinebiliyordu. Şu an günümüzde artık bu kaldırılmış. İzne tabi değil. Fakat Hindistan'da bazı yerlere giderken özel izin almanız gerekiyor. Onu da belirtelim. Burada gördüğün üzere kurutulmuş balık da bolca tüketiliyor. Fakat şunun ne olduğunu anlamadım. Yılana benziyor. Evet, yılan. Bu da kurutulmuş yılan. Snake. Eel piece. Eel piece neymiş ya? Şu yılanın kafasına benziyor gibi geldi ama anlamadım. Kurutulmuş balıklar var. Şu da muhtemelen domuz diye tahmin ediyorum. Genelde insanlar bu tür böcek veya köpek tüketimi tarzı şeyleri Doğu Asya ülkelerinde görüyor. Ya da Çin gibi ülkelerde görüyor bu tür şeyleri.
Çin işte, Vietnam, Tayland ve benzeri. Ben şimdi o tür ülkelerde daha önceden bulunmadım fakat benim de hatırladığım genelde bu ülkeler, aklıma ilk gelen de bu ülkeler oluyor. Şimdi Hindistan denilince insanların aklına daha farklı şeyler geliyor açıkçası, ne bileyim pislik, odur budur falan. Bu tür şeyler çok bilinmiyor. Benim için de çok ilginç oldu. Benim de çok haberim yoktu açıkçası böyle bir durumdan. Arkadaşım falan söyledi. Sonradan araştırdım, hakikaten böyle bir şeyler varmış. Onu görmüş oldum. İlginç yani hakikaten ya. Yani şu anda bunun yasaklanması durumu varmış. Ya internette biraz araştırdım. Hatta bazı yerlerde yasaklanmış diye biliyorum. Fakat işte bazı insanlar gizli gizli hala işte gelenekleri, kültürü sürdürmek için tüketiyorlarmış. Böyle şeyler de yaygın. Bir de Hindistan her bölgesinde arkadaşlar yasaklar, kurallar eyalete göre, insanların yaşam tarzına göre çok değişiyor. Kültüre göre, dine göre vesaireye göre çok değişiyor bu tür şeyler. Onu da söylemek lazım. Şimdi de yeni marketin olduğu bölgeye geldim. Burada birçok şey bulabiliyorsunuz. Hong Kong pazarı olarak geçiyor aslında burası. Böyle yılan vesaire de satılıyor pazarda. Canlı şekilde. Bunun yanında işte balık, hayvan olarak onları bulabilirsiniz. Bakın balık, yılan alıyorlar. Yılan falan alıyorlar. Burada bolca herhalde tüketilen şeylerden diye düşünüyorum. İnsanları görebilirsiniz. Giyim vesaire. Ya bu tür şeylere dikkat ederseniz arkadaşlar farklılıkları görebilirsiniz. Yoksa her şeyi de ben açıklamak istemiyorum açıkçası. Belli başlı şeyleri söylemeye çalışıyorum fakat dikkat ederseniz yani Hindistan'ın diğer bölgelerinden farklı olduğunu görebilirsiniz buranın. Birçok bakımdan insan, yaşayış, kültür. Böyle yani çok fazla kıyafet de satılıyor aynı zamanda bu bölgede. İkinci el kıyafetleri bulabilirsiniz. Çok fazla sayıda kıyafet var. Böyle bu tür şeylere meraklıysanız gelip buralardan alışveriş yapabilirsiniz. Özellikle bu Kuzeydoğu tarafında bu kıyafet olayları bayağı yaygın olarak satılıyor. Shillong'da da görmüştüm ben. Hatta oradan bir tane gelmeden önce bir yağmurluk almıştım kendime. Bu bölgelerde çünkü yağış vesaire oluyor. O yüzden böyle bir şey edinmek istedim. Böyle şimdi arkadaşımla buluşacağım. Hostumla. Onu arıyorum aslında. Ararken de bir yandan da size gördüklerimi göstereyim dedim. Bakın bu bölgeyi bu şekilde görebilirsiniz. Birçok şey var. İkinci el market var bu şekilde. Ne bileyim gömlekleri bulabileceğiniz var. Burada ne bileyim pantolonları bulabileceğiniz var. Bu ürünlerin birçoğu şeyden geliyormuş arkadaşlar. Shillong'da da aynı şekildeydi. Kore, Çin, Kanada bu tür ülkelerden geliyor. Ürünlerin birçoğu marka ürünler. Zaten bakarsanız kaliteden anlayabiliyorsunuz. Ütüsüz vesaire bu şekilde satılıyor kırış kırış. Muhtemelen konteynerlerle geliyor bu ürünler. Burada da uygun fiyatlara insanlar satışa sunuyor ve bayağı insan da alıyor. Pazar oldukça kalabalık. Özellikle gençlerin yoğun olduğunu söyleyebilirim pazarda. Muhtemelen bu hani ikinci el modası falan yaygın zaten günümüzde artık ekolojik nedenlerden dolayı da insanlar sıfır ürünler almak yerine ikinci el ürünler almayı tercih ediyorlar. Böyle hazır buraya gelmişken bunları da göstereyim dedim. Birçok şeyi burada bulabilirsiniz. Ve burada insanların daha böyle modern şekilde giyindiğini de söylersek bu tür ürünlerin yaygın olmasının bir nedeni de bu. Böyle söyleyebilirim arkadaşlar. Şort var, ne bileyim kıyafetler var, gömlekler var, pantolonlar var. Her şeyi bulabiliyorsunuz. Hostum Kiç yemek hazırladı evde. Hi man. Hi man, hi bro. Thank you for food. Most welcome. Please enjoy the meal. Ne yapıyor? This is Chicken. made of bamboo shoot, fresh bamboo shoot and dry bamboo shoot. Okay. Naga cuisines. Naga cuisines. Yeah. Bean and rice, stick rice. Yeah, this is local bean. Okay. And this is cooked with fresh bamboo shoot chicken. Fresh bamboo shoot very important, very traditional in it's Naga very food. Yeah. traditional in Nagaland, yeah. Okay. And we mostly go for herbs, preserved herbs. Okay. We don't take much oily stuff out here. Okay. Mostly boiled. Mostly boiled, yeah. Boiled. But today you won't see any green veg because I'm a bachelor. I don't go out like a girl starts. I mean, what is it? Marketing, right? Okay. I'm not good at marketing when it comes to green leaves. Let's try.
this food. Deneyelim bakalım nasılmış aroması, tadı. Ben Hindistan'da ilk defa fasulye yerim herhalde ya. Dün pazarda göstermiştim, söylemiştim. Bu bölümde gerçekten bu fasulye önemli. Very tasty man. Uzun zamandır böyle ev yemeği yemiyordum.